Yıl 30 Kasım 2007. Gece yarısını sadece ve sadece 51 dakika geçiyor. Atatürk Havalimanı'nda tam olarak 57 kişinin içinde bulunduğu ve en parlak zihinlerin mevcut olduğu bir grup. Atlas Jet 4203 numaralı uçağa biniyor. Isparta'ya gidiyorlar. Gitme sebepleri de Türkiye'nin enerji problemini ortadan kaldırabilecek nükleer fizik çalıştayına katılacaklar. Uçak havalanıyor. Tam olarak 45 dakika sonra Toros Dağları'nın yamaçlarına çakılıyor. Ve tam olarak 57 kişi hayatını kaybediyor. Ve içlerinde tam olarak 6 tane de fizikçi var. Ama bu 6 fizikçinin hayatının son bulmasıyla sadece 6 kişi hayatına son vermiyor. Türkiye'nin atom çağına kendi teknolojisiyle yol almasına engel olacak bir grup ölüyor. Peki bunlar kim? Ne yapıyorlardı? Toryum nedir ve neden bu kadar önemli? O uçakta gerçekten ne oldu ve belki de hepsinden daha önemlisi, bu bir kaza mıydı yoksa bir suikast mıydı? İşte bugün tam olarak bunları konuşacağız. Ölen 6 kişilik fizikçi grubunun içlerinden bir kişi vardı ki Türkiye'nin en parlak zihinlerinden bir tanesiydi. Bu kişi Engin Arık. Peki Engin Arık kimdir? 1948 yılında Kırım kökenli bir ailede dünyaya gelen Engin Arık, liseyi Atatürk Kız Lisesi'nde dereceyle bitiriyor ve İstanbul Üniversitesi'ne giriyor. 1969'da İstanbul Üniversitesi'nde fizik bölümünü bitiriyor. Üstelik fizikle birlikte matematik bölümünü de bitirmiş oluyor. Yani aslında bugün bizim bildiğimiz çift Anadolu yapıyor, hatta 1969 senesinde. Tüm bu eğitim sürecinin ardından Amerika'ya gidiyor. Pittsburgh Üniversitesi'nde deneysel yüksek enerji alanında yüksek lisans yapıyor. Ve ardından da tabii doktorasını tamamlıyor aynı alanda. Master'ını 1971'de, doktorasını da 1976'da tamamlıyor. Doktora konusu aslında bize Engin Arık'ın tam olarak kim olduğunu rahatlıkla anlatabiliyor. Parçacık hızlandırıcılarında ışık hızına yakın momentumlu proton demetlerinin sigma baryumuna çarpmasından sonucu ortaya çıkan parçacıkların analizi. Tam olarak doktora konusu buydu. Ve bu nişin nişi bir alan, yani sadece niş olarak da kalmıyor. Ve bu kadar niş bir alanda doktora yapmış bir kadın doğal olarak tabii uluslararası bir arenada kendisini çok iyi konumlandırmasına sebep oluyor. Doktora sonrasında Londra Üniversitesi'nde Westfield Koleji aracılığıyla İngiltere'nin Rutherford Appleton laboratuvarında çalışıyor. Tabii bu laboratuvarın en büyük işbirlikçilerinden bir tanesi de İsviçre'deki CERN. Tabii böyle bir avantaja sahipken Engin Arık orada da bazı deneyler yapıyor. Yani CERN'de bazı deneyler yapıyor. Yani 1970'lerde Türk parlak bir fizikçi en prestijli nükleer araştırma merkezlerinden bir tanesinde bulunma fırsatı yakalıyor. Ve 1979 yılına gelindiğinde kimsenin beklemediği bir karar alıyor. Türkiye'ye geri dönüyor. O dönemde tabii Batı'da sürdürülebilir bir kariyer fırsatını elinin tersiyle itmiş oluyor. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki fizik bölümüne dahil oluyor. Ve gerekçesi son derece net. Türkiye'nin deneysel fiziğe ihtiyacı var. Ve tabii ki de bu deneysel fiziğin gelişmesinin en büyük avantajlarından bir tanesi de Arık'ın tecrübeleri olacaktı. 1981'de doçent, 1988'de de profesör oluyor. Kariyeri boyunca 100'ü aşkın akademik makale yayınlıyor ve bunun yanında 2014 senesinde Webmetrics raporuna göre High Endeks'i Türkiye'deki tüm bilim insanları arasında birinci sıraya yerleşiyor. Bu ölümünden hala 7 sene sonra bile birinci sırada oluyor olmak anlamına geliyor. Ama tabii bu rakamlar Engin Arık'ın neden bu kadar önemli bir insan olduğunu tam olarak vurgulamakta yeterli değil. Onun asıl büyüklüğü fizik konusunda bu kadar sıra dışı işler yaparken yurt dışında özellikle Türkiye'yi de o standartları taşıma hayalini hiçbir zaman bırakmıyor oluşuydu. Engin Arık 1990 yıllarda CERN'deki çalışmalarına aktif olarak yer alırken Türk bilim insanlarında onun çalışmalarına dahil olmak için aktif bir köprü oluyor. Katıldığı birkaç deneyden bahsetmek istersek Charm 2, Chorus, CMC, CASP ve tabii ki de hepsinin üzerinde bir tane deney vardı ki o da Atlas deneyiydi. Atlas Büyük Hadron Çarpıştırıcısının iki büyük dedektörlerinden bir tanesi. Ve Atlas'ın ilk 50 büyük kurucuları arasında Engin Arık da yer alıyor. Burada protonlar saniyede 40 milyon kez çarpıştırılıyor. Ve 2012 yılında bu deneyin Higgs bozonunu keşfettiği açıklanmıştı. Bu keşif fizikte acayip büyük çığır açtı. Bununla ilgili çarpıştırıcılarla ilgili bir video oluşturmuştum. Merak edenler bu videoyu da açıklamalar kısmına bırakıyorum, linkini buradan açarak izleyebilir. Ama tabii Engin Arık Higgs bozonunun keşfini görebilecek kadar maalesef yaşayamadı. Ama deneyin altyapısını oluşturanlar arasında Türklerin oluyor oluşunu bilmek bence hepimiz için bir gurur kaynağı. Tabii buna ek olarak tarihte her zaman kadın fizikçilerin önü çok açık değildi. Engin Arık da tam olarak bunu bildiği için ve hala o dönemde bile bu problemlerin ortada olduğunu bildiği için Atlas Deneyi Kadınlar Ağı'nın kurucu önderlerinden bir tanesi.
Ve tüm bu süreçlerde Engin Arık bir tane şeyin çok iyi farkındaydı. Türkiye'de bu tarz deneylerde yer alabiliyordu ama başkalarının kurdukları yapıları kullanarak yer alabiliyordu. Mesela Türkiye kendi parçacık hızlandırıcısına sahip değildi. Bu gerçekten fizikte özgün üretim yapabilmenin önündeki en büyük engellerden bir tanesiydi ve Engin Arık bunu biliyordu. Engin Arık'ın hayatına adadığı projeyi anlayabilmemiz için önce toryumun ne olduğunu anlamamız gerekir. Şimdi toryum periyodik cetvelin 90. elementi. Yani yer kabuğunda uranyumdan 3 ila 4 kat fazla bulunan bir elementten bahsediyoruz. Böyle gümüş beyaz renkli, hafif radyoaktif bir metal. Doğada neredeyse toryum 232 izotopuyla bulunuyor. İzotop kavramını da daha önceki videolarda anlatmıştım. Tamam böyle de peki nükleer enerji dünyasında toryum neden bu kadar değerli? Önce olumsuz tarafından gidelim. Şimdi toryum, uranyum 235 gibi kendiliğinden bölünebiliyor. Yani bu ne demek? Tek başına zincir bir reaksiyonu sürdüremiyor. Tabii bu onu ilk başta kötü bir yakıt adayı olarak gösteriyor ama öyle değil işler. Asıl mesele tam olarak burada başlıyor. Toryum 232 serbest bir nötron yakaladığında toryum 233'e dönüşür ve ardından kısa bir süre olan, bir basamak olan protaktinyum 233'e ona dönüşüyor. Uranyum 233 de yüksek fisil bir izotop. Fisil bir element ne demek? Kendi kendine bölünemez anlamına gelir. Bu ne demek? Hem enerji hem de silah oluşturabilecek kadar radyoaktif anlamına geliyor. Toryum bir yakıt üreticisi halinde. En başta savunduğumuz o verimli olmadığını düşündüğümüz element artık verimli bir element formunda gözüküyor. Ham maddeye nötron atıyorsunuz. Ham madde önce verimi düşük bir ara ürüne, sonrasında kullanılabilir bir yakıta dönüşüyor. Yani uranyuma dönüşüyor. Tamam, olumsuzluklarından bahsettik ama peki avantajlı tarafları neresi? Birincisi bolluk. Yer kabuğunda toryum uranyumdan çok daha fazla demiştik. Bazı tahminlere göre toryum rezervleri uranyum rezervlerine göre neredeyse 3 kat daha fazla. Bu da yakıt arzının çok daha uzun vadeli ve güvenilir olduğu anlamına geliyor. Tabii ikincisi de daha az tehlikeli bir atık. Mesela bazı uranyum reaktörlerinden çıkan atıklar daha uzun ömürlü radyoaktif atıklar üretiyor. Ama toryum gibi malzemeler kullanıldığında ortaya çıkan atığın uzun ömürlü bir radyoaktif olma gibi bir durumu söz konusu değil. Yani her ne kadar bu radyoaktiflik sıfır olmasa da çok daha az. Yani ikisi arasında kıyaslama yaparken birbirleri arasındaki farkı anlatmak için bu ifadeleri kullanıyorum. Yani bazı hesaplamalara göre toryum atıklarının tehlikeli radyoaktivite süresi uranyum atıklarına kıyasla yüzlerce kat daha kısa. Üçüncüsü de nükleer silah yapımında uranyuma göre çok daha az elverişli. Yani demek istiyorum ki toryumdan doğrudan nükleer silah yapılamıyor. Elde edilen o uranyum 233 elementi var ya ona çok daha spesifik koşullar altında ulaşabilmiş olmak gerekiyor. Yani bu toryum teknolojisinin işte nükleer silah yapımında çok daha az riskli bir şey haline getiriyor. Dördüncüsü güvenlik. Burada Engin Arık'ın savunduğu teknolojiye geçmemiz gerekiyor. Bunun adı da EDS. Peki burada EDS'in ne olduğunu açıklamamız gerekiyor. EDS hızlandırıcıyla sürülen sistem anlamına geliyor. Şimdi klasik nükleer reaktörleri biliyoruz. Uranyumun fisyon zinciri bir kere başladığında kendi kendini sürdürebiliyor. Ve bunu kontrol altında tutabilirseniz santral, kontrolden çıkartırsanız da Çernobil olur. Bu EDS sistemlerle bu temel mantık tamamen değişebilir. Sistemin kalbi yine bir parçacık hızlandırıcısı. Bu hızlandırıcı tipik olarak bir gigaelektrovolt. Enerji seviyesinde yüksek enerjili proton demetleri üretiyor. Bu protonlar da kurşun veya kurşun bizmut alaşımından oluşan ağır bir hedefe yönlendiriliyor. Protonlar da hedefe çarptığında spalasyon adını verdiğimiz bir süreç ortaya çıkıyor. Ağır çekirdeklerden çok fazla nötron kopuyor. İşte bu kopan nötronlar var ya, reaktörün kalbindeki toryum atomlarına çarpıyor. Toryum nötronu yakalıyor, uranyum 233'e dönüşüyor ve doğrudan fisyon oluşuyor. Enerji açığa çıkıyor, su buharlaşıyor, türbin dönüyor, elektrik üretiliyor. Ve burada en kritik soru bu tepkime durabilir mi? Yani tabii ki de evet eğer hızlandırıcıyı durdurursanız işte bu tepkimenin hepsi de durmuş olacak. Yani EDS reaktörü yabancı nötron kaynağı olmadan fisyon zincirini sürdüremiyor. Sistem doğası gereği subkritik. Kritik eşiğin altında çalışıyor demek. Yani bu klasik reaktörlerin aksine kontrolden çıkmasının inanılmaz düşük olduğu anlamına gelen bir sistemden bahsetmiş oluyoruz. Çernobil ve Fukushima gibi felaketlerin pratikte ortaya çıkması imkansız gibi bir şey oluyor. Üstelik EDS reaktörleri ek bir avantaj sağlıyor. Geleneksel reaktörlerin ürettiği uzun ömürlü radyoaktif atıkları da kendi bünyesinde yakıp daha stabil atomlara dönüştürebiliyor. Yani hem temiz bir enerji üretiyor hem de atık sorununu ortadan kaldırmış oluyor. Bu teknolojiyi ilk kez 1993 yılında Nobel ödüllü İtalyan bir fizikçi olan Carlo Rubbia CERN bünyesinde önerdi.
Önerdiği sistem de tam olarak şuydu. Bir proton hızlandırıcısının toryum reaktörüyle birleştirilmesi. Tabii Engin Arık böyle bir fikri ilk duyduğunda ne hissetti? Bunu tahmin etmek imkansız değil. Zira Engin Arık hem parçacık hızlandırıcıların içinde hem de toryum cenneti olan Türkiye'ye aitti. Tabii ikisi birleşince ortaya ne çıkıyor? Türkiye gibi bir ülkenin enerji bağımsızlığını elde edebilme fırsatını ortaya çıkartmış oluyor. Türkiye'nin toryum zenginliğine gelecek olursak birazcık sayılardan konuşmamız gerekecek. Türkiye, dünya toryum rezervleri açısından Brezilya, Hindistan, Avustralya hatta ABD'nin ardından 374 bin ton tahmini rezervde ilk 5'e giriyor. Bazı araştırmacılar gerçek potansiyelin bunlardan çok daha üstünde olduğunu, üstelik tam olarak henüz keşfedilmemiş bazı alanlarda daha fazla rezervin olduğunu söylüyor. Başlıca toryum rezervlerimiz şöyle. Eskişehir Sivrihisar, Malatya Kuluncak, Eskişehir Beylikova. Şimdi bu son nokta oldukça kritik. Toryum yatakları nadir toprak elementleriyle birlikte bulunuyor. Ve bu nadir toprak elementleri günümüzde yarı iletken üretiminde, modern elektronik sistemlerde, rüzgar türbinlerinde ve savunma sanayisinde oldukça büyük önem taşıyor. Yani aslında toryum çıkartılırken bu değerli nadir elementler de elde edilebiliyor. Ve Engin Arık şunu diyordu, Türkiye'deki toryum yatakları dünyanın en zengin yataklarındandır. Türkiye tüm enerji ihtiyacını senede 50 ton toryumla karşılayabilir. 1 ton toryumu enerjiye dönüştürdüğünüzde 1 milyon varil petrole eşdeğer bir enerji elde edersiniz. Bunu birazcık rakamlara dökecek olursak 374 bin ton toryum yaklaşık 374 milyar petrole eşdeğer. Türkiye'nin bugünkü petrol tüketimini baz alırsak bu rezervler teorik olarak binlerce yıl yatabilecek enerji barındırıyor. Tabi ham toryumun teknolojik olarak enerjiye dönüştürülmesi hala çok zor. Ama işte bu tam da Engin Arık'ın çözmek istediği problemlerden bir tanesiydi zaten. Engin Arık, Azerbaycanlı yakın dostu ve değerli bir bilim insanı olan Profesör Saleh Sultansoy ile birlikte 1990'ların ortasında Türk Hızlandırıcı Merkezi'ni tasarlamaya başlamıştı. Yani aslında bu sıradan bir laboratuvar projesi değildi. Silikon Vadisi'ne benzer ama Türkiye'nin özgün stratejik ihtiyaçlarına göre tasarlanmış, üniversitelerin ve araştırma kuruluşlarının birlikte çalışabileceği, endüstriyle entegre bir ekosistemden bahsediyoruz. İşte bu kompleksin gözbebeği de tarla olacaktı. Ankara Türk Hızlandırıcı ve Radyasyon Merkezi. Tarlanın içerisine de 2 tane farklı bileşen konumlandıracaklardı. Birincisi Eiffel yani hız ötesi serbest elektron lazeri. İkincisi ise bir radyasyon kaynağı olacaktı. Bu altyapı sayesinde neredeyse 40 mega elektrovolt enerji seviyesine ulaşabilen süper iletken bir lineer hızlandırıcı işletilecekti. Projenin de yol haritası ortalama 5 fazdan oluşuyordu. Birinci faz malzeme bilimiydi. Fizik, kimya, nanoteknoloji ve temel bilimi içeriyordu. İkinci fazsa 3 gigaelektrovoltluk dairesel bir elektron ivmelendiricisi. Üçüncü fazsa 1 ila 5 gigaelektrovolt arasında bir lineer hızlandırıcıya geçiş. Dördüncü fazsa 3.77 gigaelektrovoltluk kütle merkezi enerjisinde elektron ve pozitron çarpıştırıcısı. Beşinci fazsa pastanın üstündeki çilek. Yani birkaç megawatt çıkışlı bir proton hızlandırıcısının toryum yakıtlı bir reaktöre bağlanması. İşte bu EDS'in gerçeğe dönüştüğü adım olacaktı. Bu plan devlet tarafından da bir karşılık buluyordu. Devlet Planlama Teşkilatı projenin aslında finansmanını üstlenmeye hazırdı. Yani kısacası rüzgar Engin Arık'tan yana esiyordu. 2007 yılına gelindiğinde ekip momentumu büyütmek için Isparta'da yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi'nde planlanan 4. Türk Hızlandırıcı Konseyi'ne katılmak için yol almıştı. Peki o uçakta ne oldu? Şimdi kazanın bazı aşamalarında kazanın gerçekten bir kaza olduğuna dair ve bunun yanında bir suikast ya da bir sabotaj olduğu ile ilgili farklı 2 durum söz konusu olduğunu söylemiştik. Birincisi tabii teknik detaylar, uçağın teknik detayları ve pilotların eğitim durumlarıyla ilgili bazı yorumlar var. Hatta üstelik kazanın ardından ortaya çıkan enkazdan toplanan bazı deliller Almanya'da bir laboratuvara gönderilmiş. Ve elde edilen bazı bulgular sonucunda kokpitteki ses kaydedicisinin günlerdir bozuk olduğu ortaya çıkmış ve bunun yanında daha bir sürü türevli şeyler. Bu kadar detaya girmeyeceğim. Ama burada sabotaj iddiaları ile ilgili birkaç noktaya değinmek istiyorum. Şimdi kazanın ardından giderek güçlenen bazı iddialar vardı. Yani diyorlardı ki aslında bu bir kaza değil. Bu iddianın en güçlü savunucularından bir tanesi de Engin Arık'ın en yakın arkadaşlarından bir tanesi. Yani Türk Hızlandırıcı Merkezi'nin eş kurucusu Profesör Saleh Sultansoy. Sultansoy 2022 senesinde kazanın dış güçler tarafından bilerek yapıldığı iddiasını ortaya sürdü.
İddiaya göre uçağın elektronik sistemleri dışarıdan bazı müdahalelerle değiştirilmişti ve navigasyon verileri yaklaşık 500 metre saptırılmıştı. Yani aslında pilotlar kendilerinin bulunduğu yerden neredeyse 500 metre daha yukarıda olduklarını zannediyorlardı. Bu yüzden de Türbe Tepe'den kaçamadılar. Ve Sultan Soy'un hesaplamalarına göre neredeyse 500 metrelik bir sapma uçağın yatay rotasını değiştirmeksizin tam olarak 12 kilometre sonra Türbe Tepe ile kesişen bir rotaya sokar. Ve bu söylemlerin hepsi kaza mahalliyle örtüşüyor. Bunun yanında başka bir nokta daha var. O da Engin Arı'nın laptopunun kaza yerinde bulunmaması. Bu laptopun içerisinde Thorium ADS entegrasyonunun son derece detaylı planları, uluslararası yazışmalar ve yıllarca süren araştırmalar mevcuttu. Sıkı kontroller sonucunda enkaz içerisinde yapılan araştırmaların sonucunda laptopun nerede olduğu ile ilgili soruların hepsi yanıtsız kaldı. Engin Arık'ın eşi teorik fizikçi Metin Arık bu konuya daha temkinli yaklaşıyor elbette. Ama eşinin kaybolan bilgisayarının Türk fiziğinin geleceği ile ilgili büyük bir kayıp olarak yorumluyor. Ama daha sonra ortaya çıkan bazı kayıtlarda aslında bu kazanın bir sabotaj olduğu olasılığını da büyük olasılıkla vurguluyor. Peki gerçek ne? Gerçeği bilmiyoruz doğrusu. Peki bu kazanın ardından sizce Türk fiziği neler kaybetti? Bence bu çok kritik sorulardan bir tanesi. Engin Arık'ın ölümünün ardından Türkiye'deki bilim politikası neredeyse 180 derece yön değiştirdi. 2011 yılında Türkiye, CERN'deki üyelik çabalarını sessiz sedasız bıraktı ve çok daha sınırlı üyelik olan ortak üyeliğe geçiş yaptı. Ve 2015 yılında da bu geçiş resmileşti. Aynı dönemde Türkiye ile eşit ya da daha düşük gayri safi milli hasılata sahip Sırbistan ve İsrail CERN'e kabul edildi. Uluslararası ziyaretler için alınan izinler birdenbire gereksiz prosedürlerle engellendi. Proje onayları da uzamaya başladı ve toryum meselesi tam olarak rafa kaldırıldı. 2003'te Bilim ve Enerji Yüksek Kurulu, toryumun enerji kaynağı olması ile ilgili bir karar almıştı. Ama Engin Arık'ın ölümünden sonra bu karar hiçbir zaman uygulanmadı. Tarla projesi de hayatta kaldı ama tamamen farklı bir biçimde. 2020'de resmi bir statüye kavuştu ama 2023'te helyum soğutma sistemleri devreye girdi. Nisan 2024'te ilk kez elektronları 18.3 megavoltluk seviyeye hızlandırdı ve bu gerçek bir başarı. Ama Engin Arık'ın planladığı 1 giga elektrovolt ve 2.5 amperlik proton hızlandırıcısına ve dolayısıyla toryum reaktörüne hala ulaşılamadı. Ve ufukta da bu yönde bir adım görülmüyor. Bugün Türkiye'nin inşa etmeye çalıştığı ilk nükleer santral Akkuyu olarak biliniyor ve %100 Ruslara ait. Ve sözleşme gereği hisselerin %40'ı bile Türklere satılamıyor. Yani ülkemiz nükleer santralle bir adım atıyor ama tam olarak başkasının teknolojisine ve başkasının yakıtına bağlı. Fakat işte Engin Arık'ın hayali bunun tam tersiydi. Engin Arık'ın ve arkadaşlarının başına gelenleri muhtemelen tam olarak hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Belki pilotaj hatası, belki de gerçekten sistematik bir kaza. Belki daha karanlık bir senaryo veya her ikisi olası bir problem. Ama bildiğimiz bir şey var ki o da şu. Engin Arık Türkiye için bir potansiyel görüyordu. Parçacık fiziğinin, nükleer mühendisliğin ve ülkemizin toprak altı zenginliğinin birleştiği noktada ne kadar büyük bir fırsat yattığını görebildi. Bu fırsatları da gerçeğe dönüştürmek için dünyadaki en prestijli yerlerde edindiği bilgilerle Türkiye'ye geri döndü ve Türkiye'de bunu gerçekleştirmek için emekle, terle çalıştı. Ve şu anda sahip olduğumuz tabloya bir bakalım. Enerji ithalatında yüksek dışa bağımlılık, milli bir parçacık hızlandırıcısı bile olmadan devam eden fizik araştırmaları, toryum potansiyelinin üzerinde de tozlar. Hani Engin Arık'ın vizyonu o uçakla birlikte tarih oldu. Tüm bu vizyon Engin Arık'la birlikte ölmek zorunda değil. Dünyada toryum teknolojisi hızla devam ediyor. Ve Türkiye'de bu trenin dışında kalmak zorunda değil. Peki bunun için ne yapmak gerekiyor? Gerçek bir ulusal bilim stratejisi gerekiyor. Ve bize düşen de bu vizyonu, bu stratejileri ortaya koymak belki de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.